Nefis Yemek Tarifleri Mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kalabalık iftar sofralarınız için yaklaşık 1 saat gibi kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz, ekonomik sayılabilecek nefis bir iftar menüsü paylaşacağım. Dilerseniz hemen tariflerimize başlayalım. Ben bu iftar menüsü için 4 kaşık çorbasını tercih ettim. Son zamanlarda çok popüler olan, çok sevilen bir çorba tarifi. Hemen şöyle bakliyatlarımızdan birer kaşık kadar alarak tel süzgecin içerisinde yıkayalım. Ardından bakliyatlarımızı tencereye alalım. Üzerine 7 su bardağı sıcak su ilave ederek şöyle bir karıştıralım. Bakliyatlarımız yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak çorbamızı pişmeye bırakalım. Çorbanın terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu çırpma teliyle karıştıralım. Kaynamakta olan çorbanın suyundan 1 kepçe kadar alarak terbiyeyi ılıtalım. Şimdi hazırladığımız terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş ilave edelim ve bir taraftan da karıştıralım. Çorbanın sosu için küçük bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Yağ eridikten sonra 1 yemek kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ilave ederek kızdıralım. Çorbanın üzerine hazırladığımız sosu gezdirdikten sonra son olarak tuzunu ayarlayalım. Unutmayın, yoğurtlu çorba hazırlarken çorbanın kesilmemesi için tuzu en son atmanızda fayda var. 4 kaşık çorbamız böylelikle hazır. Şimdi beşamel soslu fırın makarna tarifimize geçebiliriz. Kaynayan suya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. 1 paket fırın makarnayı da ilave ettikten sonra makarnaları haşlanmaya bırakalım. Makarnalarımız haşlanırken beşamel sosu için önce 100 gram kadar tereyağını eritelim. Ardından yarım su bardağı unu ilave edelim ve unun kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuralım. 3,5 su bardağı sütü de yavaş yavaş karıştırarak ilave edelim. Bu aşamada tencerenin dibinin tutmaması için ocağı çok yüksek ateşte açmamaya ve sürekli karıştırmaya dikkat edelim. Koyulaşmaya başlayan sosa 1 çay kaşığı tuz ilave edelim ve tekrardan karıştıralım. Haşladığımız makarnaları suyunu süzdürdükten sonra derince bir kaseye aktaralım. Hazırladığımız beşamel sosu makarnaların üzerine boşaltalım. 250 gram kadar beyaz peynir, peynirin tuz oranına göre gerekirse 1 çay kaşığı kadar tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyerek tüm malzemeyi karıştıralım. Fırın makarnanız yoksa bu tarifi dilediğiniz farklı makarna çeşitleriyle de hazırlayabilirsiniz. Sıvı yağ ile yağladığımız büyük boy dikdörtgen borcama makarnalarımızı aktardıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirelim. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda üzeri güzelce kızaran fırın makarnamızla servise hazır olacak. Biz de bu arada son tarifimiz olan Kıbrıs köftelerin yapılışına geçebiliriz. Köfte harcı için çiğden rendeleyip suyunu sıktığımız 4-5 tane patates, 250 gram kıyma, 1 tane yumurta, 5 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi, 1 tane rendelenmiş soğan, baharatlar ve tuz. Son olarak ince kıyılmış maydanozu alalım ve güzelce yoğuralım. Hazırladığımız köfte harcından şöyle bir parça koparalım ve elimize yuvarlayarak şekil verelim. Bu aşamada elinizi hafifçe ıslatırsanız köfteler ele yapışmadan kolaylıkla şekillenecektir. Şimdi köftelerimizi bol kızgın sıvı yağın içerisine alarak kızartmaya başlayalım. Pişen köfteler hızlıca yağın yüzeyine doğru çıkacaktır. Köfteleri kağıt havlu serdiğimiz tabağa aktaralım. Tüm köfteleri bu şekilde sırasıyla kızartmaya devam edelim. Nefis Kıbrıs köftelerimiz de servise hazır. Şimdi sizlere tariflerin tek tek sunumunu da göstermek istiyorum. Önce nefis bir 4 kaşık çorbası hazırlamış olduk. Sadece 4 kaşık bakliyatla yapabileceğiniz çok lezzetli, çok doyurucu bir çorba tarifi. Ardından su böreği tadında nefis bir fırın makarna hazırladık. Şöyle bir dilim olarak onu da yakından göstereyim. Verdiğim ölçülere, püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de bu nefis makarna tarifini evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Son olarak sadece 250 gram kıyma kullanarak bir tabak dolusu Kıbrıs köftesi hazırladık. Hem çok ekonomik hem çok lezzetli, kalabalık sofralar için de uygun bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tariflerle ilgili yorumlarınızı ve fotoğraflarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Herkese hayırlı Ramazanlar.